Bu videoda tüm Attack on Titan hikayesini sezon sezon anlatıp sizlere özetleyeceğim. Böylelikle aradan geçen 9 yılın ardından olaydan kopmak istemeyenler için iyi bir alternatif özet olacak. Bu yüzden videoya başlamadan önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyesi arkadaşlara teşekkür eder, teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bazıları Attack on Titan dünyasının bir Ouroboros olarak tanımladı. Bu bir zaman döngüsü değil, döngüsel bir hikaye. Kulağa ne kadar kafa karıştırıcı gelse de ilki sadece kendini tekrar eden bir andır. İkincisi özellikle 4. sezondaki olaylardan sonra Attack on Titan'a yakışıyor gibi gözükmekte. Karakterler ve olaylar kendi başlarına tekrar etmiyordu. Ancak dünya kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibi kaçınılmaz olarak yıkıma yol açan bir döngüyü takip ediyordu. Hiç şüphe yok ki Eren, dünyanın Paradis dışındaki sakinlerin çoğunu yok etmeye karar verdiğinde insanlığın çoğu için bir tür sonun sinyalini vermiştir. Yüzyıllar gibi görünen şeyler geçti ve dünya moderniteye doğru genişledi ve gelişti. Ancak bir kez daha bakıma muhtaç hale geldi. Peki neden Attack on Titan'ın ilk bölümü Eren'in bir tepedeki bir ağacın altında bir rüyadan uyanması ve aynı ağacın altına hapsedilmesiyle başlamakta? Eren, Attack on Titan'ın gücüyle bağlantı kurduğunda ne gördü? Bu kapsamlı Attack on Titan zaman çizelgesi her şeyi açıklığa kavuşturacaktır ve umarım herkesin anlamasına yardımcı olacaktır. Eren'in kendisi için gördüğü geçmiş ve gelecekteki anıları görmesine yardımcı olan şey tam da bu zaman çizelgesinde yayılmış halde. Duvarların arkasında yaşayan insanlar daha büyük ve daha geniş bir dünyadan gelmiş olmalı ve hikaye de zaten buradan başlıyor. Köleleştirilmiş bir kadın olan Ymir Fritz 2000 yıl önce Titanların muazzam gücünü keşfetmişti. Ymir bir ağacın altına sığındığında sırf spor için kovalanıyor ve avlanıyordu. Burada omurga benzeri bir yaratık aracılığıyla kurucu Titan'ın gücünü uyandırdı. Ymir gücü sayesinde Eldian İmparatorluğunu birden inşa etti ve kölesi olarak ilk Kral Fritz'in emriyle Marley'e karşı bir savaş aracı olarak kullanıldı. Kral Fritz'i aşık olduğundan dolayı korurken öldü. Ancak kızları Rose, Shena ve Maria güçlerini kazanmak için annelerinin kalıntılarını yemeye zorlandı. Ölmüş olmasına rağmen Ymir kendini daha sonra yollar olarak bilinecek olan yerde buldu. Her şeyin yapabileceği ve zamanın geçmiş ve şimdi ve gelecek olarak aktarıldığı çorak bir ülke. Ymir ve Fritz'in kızları Titanların güçlerinin korunması için bedenleri yeme geleneğini sürdürdükleri için Eldia tarihte uzun bir süre boyunca büyük bir güç topladı. Sonunda 9 soylu aile birbirine sırt çeviren 9 Titan'ın güçlerini kazandı. Karşı ulus Marley 7 Titan'ı ele geçirdi. Kral Karl Fritz Eldialarla birlikte Paradis adasına çekilerek Titanların gücünün getirdiği çatışmaya sona erdirmeye karar verdi. Dünya tarihinin hatıralarını duvarların içindekilerin zihninden sildi. Karşılıklı olarak güvence altına alınan bir yıkım eyleminde Karl, dünyanın Eldialıların duvarların içinde yalnız bırakması için pazarlık yaptı ve karşılığında sayısız Colossus Titanını dünyayı düzleştirmek için serbest bırakmayacağını söyledi. Duvarlara Ymir'in kızları Rose, Shena ve Maria'nın adı verildi. Böylece Paradis yapılmış oldu. 819 yılında Eren Kruger saldırı Titanını miras aldı. Bu Titan gücünün hem geçmiş hem de gelecekteki mirasçılarının anılarını tutmak yeteneğine sahipti. Bu da onu yalnızca önceki sahibinin anılarını görebilen diğer 8 Titan'dan farklı kılmıştır. Bu yüzden restorasyoncu bir isyancı olan Eren Kruger, Marley'den Grisha Jaeger'ın gücünü miras alması gerektiğini düşündü. Paradis adası dışındaki Eldialılar Marley yönetiminde ezilen bir ırk haline geldi ve zorla ayrıldı. Grisha Jaeger, küçük kız kardeşinin Marleyan subayları tarafından haksız yere işkence görmesi ve öldürülmesinin yanı sıra
ilk karısı Dina Fritz'in zorla bir titana dönüştürüldüğünün kaybedilmesiyle Marley'nin zulmünü yaşadı. Grisha, Eren Kruger'ın emrettiği gibi duvarlara taşındı. Eren Jaeger adında bir oğlu ve Carla adında bir karısı vardı. Ancak Attack on Titan'ın ilk sezonun başladığı yer burasıdır ve Eren, geçen bir rüya olarak tasvir edilen korkunç bir geleceğe bir bakış gibi görünen şeyle uyanır. Mikasa'nın göründüğü bir ağacın altında uyandı ve 9 Titan'dan ikisi, Zırhlı Titan ve Devasa Titan, daha sonra Maria duvarına sızmıştı. Bu birçok ölüme neden oldu ve Carla'nın kendisi Arya'nın önünde yenildi. Öte yandan Grisha Jaeger bazı emirleri Eren Jaeger'ın emriyle Reis ailesine öldürttü. Grisha kısa bir süre sonra Saldırı Titan'ın gücünü genç Eren'e devretti. Miras aldığı gücü hatırlayamayan Eren, daha sonra en iyi iki arkadaşı Mikasa ve Armin ile keşif birliğine katılmak için eğitim aldı. Bu önemli an Attack on Titan'ın 3. sezonunda dönüm noktası haline gelmişti. Büyük ölçüde Armin, Canavar Titan, Zeke, Jaeger'a yönelik ölüm suçlaması ve Levi'nin zar zor hayatta kalan Zeke'ye karşı ikonik tek elle saldırısıyla hatırlanmıştır. Dünya tarihinin gerçeğini merak eden Kaptan Erwin, Jaeger ailesinin bodrum katında ne olduğunu bilmek için her şeyi riske attı. Orada ana karakterler tarafından Paradis halkının dünyada kalan tek insan olmadığını keşfetmiş oldular. Titanlar sadece devler değil, aynı zamanda devlere dönüşen insanlardı. Eren bir kahraman olduğu için ödül töreni sırasında Historia'nın eline dokunduğundan sonra Eren geçmişin ve geleceğin hafıza mirasını harekete geçirmeye başardı. Başka insanlar olduğu ve Eldians'ı ortadan kaldırmak için dışarı çıktıklarını keşfeden Eren, okyanustaki tüm düşmanları öldürdükten sonra nihayet özgür olup olamayacaklarını sorar. Bu sonun başlangıcıydı ve Eren'in dünyayı yok etmek için yavaş yavaş yürümesinin habercisiydi. 4. sezonun ilk bölümü tam daire anının başlangıcıydı. Bir zamanlar Eren'in Paradis'teki evini Zırhlı Titan olarak saldıran Reiner'ın şimdi Marley'de Saldırı Titan'a dönüşen Eren tarafından tam olarak geri dönüyor, yani bir nevi ödeşme. Bu Paradis adasına karşı bir saldırı başlatmayı planladığı bildirilen Marley'deki askeri yetkilileri ve üst düzey liderleri öldürmek için yapılan bir operasyon sırasında yapıldı. Ancak Marley, Eldialara karşı muazzam ırkçılığın onların dünyada var olmalarını zorlaştıracağını kanıtladı. Duvarların dışındaki tehditler vardı ve Marley hücumunu yönetmeliydi. Son bölümde ise her şeyin sonu gelmişti ve gümbürtü başlamıştı. Bu Eldians varlığını kabul edemeyen dünyanın sonuydu. Eren, Carl Fritz'in tehdidini yerine getirmeye karar verdi ve çok sayıda devasa titanı serbest bırakarak dünyayı dümdüz etti. Sonuç olarak dünyanın %80'i yok oldu ve sadece Eren'in eski ekibi, yol arkadaşları ve arkadaşları onu durdurabilmişti. Eren, Mikasa tarafından gözyaşları içinde öldürüldü ve Armin, Marley yetkilileriyle arasını açtı. Eldialılar yollarla, yani devlerle olan bağlantılarını kaybettiler ve artık Titanlara dönüşemediler. Armin, Mikasa ve kalan karakterlerin geri kalanı yaşlandı ve huzur içinde öldü. 10 yıllar ve yüzyıllar sonra dünya yeniden kargaşaya düştü ve Eren'in altına gömüldüğü ve ilk uyandığı ağaca köpeğiyle beraber keşfeden bir çocuk yaklaştı ve böylece yeniden başladı. Konu hakkında muazzam teoriler var, ancak bir sonraki videoların konusu olarak kalacak. Bu yüzden buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.